Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda failback işlemlerinin ilk ikisini görmüştük. Şimdi üçüncü işlemi görelim. Failback yapabilmem için ilk başta bir failover işlemini yapmam lazım. Yani replikamı ayağa kaldırmam lazım. Replikamı ayağa kaldırıyorum. Failover now dedim. Finish dedim. Replikam açılırken senaryom gereği bu makineyi ortamdan sileceğim. Bu makineye hiç ulaşamıyormuşum gibi bir senaryoda üçüncü işlemi kullanabiliyorduk. Bundan dolayı makinamı diskimden siliyorum. Gördüğünüz gibi VM test makinem şu an hiç ulaşılamayacak bir durumda. Failover işlemi tamamlandı. Zaten görmüş olduğunuz gibi replikamı ayağa kaldırdı. Şimdi failover işleminin üzerine tıklayıp fail back to production diyorum. Next diyorum. Şimdi ilk iki seçeneği işlemiştik zaten önceki videolarda. Şimdi bu seçenekle ilerleyelim ve görelim. Next diyorum. Farklı bir host'u buradan seçebiliyoruz. İstersek ikinci host'ta kalabilir. Next diyorum. Bu resource pool'da kalabilir. Zaten bir resource pool'um yoktu. Data store'larımın yerini belirleyebiliyorum. İstersem disk tiplerini de buradan seçebiliyorum ki bir makinemin disk tipi TIN'di. Ben şu kaynakla olduğu gibi seçeneği zaten TIN olarak getirecek ama ben yine de TIN'i seçeyim. Bunu da seçebilirim. Emin olmuş oluruz. İstediğim data store'a da burada makinamı restore edebiliyorum. Gördüğünüz gibi ama bize bir data store cluster olduğu için bunu seçebiliriz. Next diyorum. Hangi folder altına restore edeceğini burada gösteriyor. Tamam, doğru. Next diyorum. Network'ü bize bağlattırmıyor. Nedense. Daha sonra bağlayabiliriz. Next diyorum. Failback modunu da auto diyorum. Ve kurtardıktan sonra da makinemi açmasını istiyorum. Finish diyorum. İşlemin adımlarını görelim. vCenter tarafına yansımış mı? Bir de onu kontrol edelim. Şu an burada yansıyan bir durum yok. Gördüğünüz gibi burada şimdi bir işlem yapmış. VM test makinesini buraya oluşturmuş. Yapacağı işlemi özetlersem ortamda hiç var olmayan bir production makinesini, yani artık ortamda bulunamayan, yanlışlıkla silinmiş olabilir. Production ortamınız komple zarar görmüş olabilir. Siz yeniden kurmuş olabilirsiniz ve elinizde bir replika var. Bu replikadan production ortamınıza dönüş yapabiliyorsunuz. İşte önceki videolarda da bahsettiğimiz ilk iki seçenek production ortamında makineniz hala varsa kullanabileceğiniz seçenek, ama makineniz production ortamında artık yoksa bu seçenekle devam etmenizi öneriyor. Çünkü diğer seçenekler bir işinize yaramayacak. Onu yapabilmek için production ortamında bir makinamızın olması lazım ki onun üzerine replikadan farkları atsın. Bundan dolayı şu an test replika makinesinden buna doğru bir data kopyalaması başlatacak. Bu işlemin tamamlanmasını videoda beklemeyeceğim. İşlem sonlandığında videoyu tekrardan kayda alacağım. Failback işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi son bir yapmamız gereken işlem kaldı. Commit failback ya da undo failback diyeceğiz. Commit dediğim an replikadan production ortamıma dönüşümü onaylamış oluyorum ve buradaki active job kapanmış oluyor. Undo failback dediğimde geri dönmüş oluyorum. Önceki iki videoda commit demiştik. Bunda da undo ile ilerleyelim. Sonucunu hep beraber görelim. Çıkan uyarıya yes diyorum. Şimdi yapacağı işlemleri bir görelim. Normalde biz commit diyerek production ortamımızdan devam etmemiz gerekiyordu. Ama ben undo failover'ı göstermek için o seçenekle ilerledim. Gördüğünüz gibi VM test makinesini kapattı. VM test replika makinesini açtı arkadaşlar ve bunun snapshot'ına revert etti kendisini. İşlem başlamadan önceki haline revert etti ve işlem başarıyla tamamlandı. Yani bu arada yapılan değişiklikler, bu makina failback statüsündeyken yapılan değişiklikler geri alınmış oldu.
undo failover dediğimizde. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.